Gazlı içecek içerken o kadar hassas ki. Öyle değil mi herhangi bir insan? Ya da saçını yaparken Bedir abi, havuza girse çıksa bozulmaz yani. İnanılmaz bir hassasiyet. Ya da yeni yıkanmış arabasının Emre abi camını açar mı? Açmaz. Neden? Çünkü iz yapar. Aynı hassasiyet niye imanda yok kardeş? Çok mu ucuz? Acaba iman hakikatleri Murat abi daha mı değersiz bir şeyde aynı hassasiyeti bunlarda gösteremiyoruz? Acaba Efendimizin hanımına takriben 3 defa ya Ayşe ben bile sana kabirde yardım edemem dediğini unutuyor muyuz abi? Rica ediyorum Bedir abi. Az önce sorduğum sualleri çevrenize sorun. Murat abi nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Ne için kainata geldiniz sorularını sorduğunuzda alacağınız cevap sülalesinde kaç tane hacı oldu, kaç tane umre yapıldı ve kaç tane hacı adayı oldu olacaktır. Ve Bedir abi şöyle bir örnek verebiliriz abi. Çok ciddi bir düşmanımız var Murat abi. Şeytan gibi. Her daim imanımızı çalmaya, değil mi abi? Aday olmuş. Bedir abi senden güçlü bir adam olsam ve senin elinde bir dilim baklava olsa. Kaan abi ben istediğim zaman elindeki baklavayı bir hamleyle alabilirim değil mi? Peki Kaan abi bu baklava Bedir abinin tam ağzında olsa, ısıracak olsa ben de güçlü bir adamım. Faysal oradan da alabilir miyim? Alırım değil mi? Bedir abi baklavayı anında atmış ve aradan 3-4 saniye geçmiş. Bıçağı sokup yarsam baklavayı alabilir miyim yine? Alırım. Peki Bedir abi baklavayı götürmüş. Aradan 1 saat geçti. Baklava sindirildi mi Emre abi? Sindirildi abi. Peki ben artık alabilir miyim o baklavayı? Alamam. Eğer imanını beyin midende sindirip kalpteki iman potanda eritirsen şeytan el uzattığı an alabilir mi İlmi abi? Alamaz. Ama dedenin, babaannenin, hacı olan nenenin imanını bir miras yedi gibi emaneten taşırsan İrfan ne olur? Şeytan istediği anda elinden, ağzından ya da henüz sindirilmemiş gırtlağından bir anda çalabilir mi kardeşim? Çalabilir. Bugünkü dersimiz şeytanın elinin yetişemediği bir ders Yusuf. Üstadın hü ve nüktesi dediği bir ders. Üstad Hazretleri Mert kardeşim burada hava sayfasına bakıyor ve bir hava atomunu alıyor. Biz abi bugün bir film oynatacağız Bedir abi. Başrol oyuncumuz bir hava atomunun akıl almaz bir serüvenine çıkacağız. Ve üstad şöyle başlıyor. Diyor ki, evet nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında eğer tabiata, esbaba yani sebeplere havale edilse lazım gelir ki ya o kapta küçük mikyasta yüzer belki çiçekler adedince manevi fabrikalar bulunsun. Bak abi benim elimde bir tane Faysal saksı olsa ben bu saksıya şeftali tohumu attığımda bana şeftaliyi verecek değil mi? Peki abi şeftaliyi verecekse bu saksının altında şeftalinin renklerini verecek, minerallerini verecek, vitaminlerini verecek, boyunu verecek, yapraklarını verecek, manevi fabrikalar olması zorunlu. Peki ben gül tohumu attığımda gül verecek mi? Peki çeşit çeşit her rengini verecek mi? O zaman bu toprağın altında Faysal, gülün kırmızı renginden pembesine, moruna, beyazına, farklı farklı çelenklerine, diken sistemine kadar bütün fabrikalar olmak zorunda mı Bedir abi? Peki ben buna keçi boynuzu atınca keçi boynuzu, nar atınca nar, dut atınca dut veriyor mu abi? Peki sen saksının altında böyle manevi fabrikalar görebiliyor musun? Eğer bunları sebepler yaptı diyorsa bir insan, kazdığında bu manevi fabrikaları çıkarmak zorunda. Veyahut o parçacık topraktaki bir hava atomu, her bir zerre, bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetlerle ve hayatlar cihazatıyla yapmalarını bilsin, adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Burayı kazarsak çok su çıkar. Ben ufak bir örnekten bahsedeceğim abi. Bugün başrol oyuncumuz hava atomu. Az önce anladık ki toprak altında bir faaliyet oluyor. Ne faaliyeti kardeşim? Şeftali olma faaliyeti. Ne faaliyeti? Armut olma faaliyeti. Ne faaliyeti? Üzüm olma faaliyeti. Ben şuraya Recep 100 kilo toprak koysam. Bu toprağa da Bedir abi bir tohum attım. 100 kiloluk bir ağaç daha çıktı. Toprağımın 100 kilosu gitti mi? Gitmedi.
Gitmediyse eğer benim ağacım topraktan mı oldu? Hayır abi. Benim ağacımın ham maddesi havadır. Hiç böyle bakmış mıydın abi? Gel bir de tersten bakalım. Benim elimde 100 kiloluk bir ağaç olsa abi. Ben bu 100 kiloluk ağacı yaktığımda elimde ne kadar kül kalır? 1 kiloluk. Peki Faysal 99 kilosu nereye gitti? Havaya gitti. Demek ki ağacın ham maddesi neymiş kardeşim? Hava. Toprak ne oluyor? Onu yapan fabrika ve tezgah makinelerinin bulunduğu yer oluyor. Demek ki abi şu an havanın bir tane vazifesini anladık. Yusuf neymiş? Hava benim ağacımın, şeftalimin, armutumun, muzumun neyi abi? Ham maddesi oluyor. Bak başrol oyuncumuzun bir özelliğini tanıdık ve devam ediyoruz abi. Aynen öyle de. Emir ve iradenin bir arşı olan havanın. Arş şu demek, nasıl bir ressamın tuvali var, Allah'ın da sanatını gösterdiği yere arş denir. Olan havanın, rüzgarın her bir parçası, bir nefes ve tırnak kadar olan hüve lafzındaki havada küçük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri, ahize ve nakilleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin. Başrol oyuncumuz kimdi abi? Hava atomu. Az önce hangi vazifesini gördük? Ağaç yapıyor değil mi hava atomu? Şimdi de çok ilginç bir şey. Gel abi senle bu hava atomunu büyütelim. İsim neydi? Cengiz kardeşim. Bu hava atomu şu anda Talha Wi-Fi'yi de iletiyor mu? Evet abi. Peki aynı anda radyo sinyali iletiyor mu? İletiyor. Peki abi aynı anda ısı iletiyor mu? İletiyor değil mi Osman? Aynı anda basınç iletiyor mu? İletiyor. Peki aynı anda bu hava atomları koku da iletiyor mu abi? İletiyor mu Bediran? Bir hava atomu. Nasıl bir hava atomu Yusuf? Akılsız, şuursuz, kör, sağır, ilimsiz, iradesiz. Az önce bir sürü çeşit bitki, bir sürü çeşit meyve yapan hava atomu aynı anda ısı, elektrik, wifi, radyo sinyali, basınç, sıcaklık bunların hepsini iletiyor mu? Bak bir hava atomu. Nasıl bir hava atomu abi? Şuursuz. Sen şuurlusun Cengiz. Bu işleri yapabiliyor musun? Çok zor. Bak devam edelim. Başrol oyuncumuz bir hava atomu. Ve bu hava atomu Emre abi. Veyahut o hüvedeki havanın, belki unsuru havanın her bir parçasının, her bir zerresi, bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun. Bura çok önemli. Ve o hava atomu onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin. İsim neydi abi? Enes. Dediğim anda herkese duyuruyor mu bu hava atomu? Demek ki bu hava atomu Türkçe biliyor abi. Biliyor ve Cengiz aynı anda herkesin kulağına ne kadar zamanda gidiyor abi? Enes. Anda gidiyor. Demek ki bu hava atomu Cengiz. Az önce saydığımız vazifeleri hatırlıyor musun? Bir daha ekle kardeşim. Akılsız, şuursuz bu hava atomu dil farklılığına, lehçe farklılığına, şive farklılığına kadar bir anda bütün sinyalleri, bütün konuşmaları herkese iletebiliyor mu? Biraz garip değil mi? Sen şuurlusun, yapamıyorsun, o şuursuz yap. Kaç dil konuşabiliyorsun? 2. Hangilerine? Kürtçe, Türkçe. Az önceki hava atomu envai çeşit, yeryüzünde ne kadar dil varsa bunlara sahip. Biraz ilginç değil mi? O şuursuzken böyle yapıyor, sen şuurluyken yapamıyorsun. Sana bir ateist gelip dese ki, bunları yapan bu akılsız, şuursuz hava atomudur. Oldu mu Faysal? Olmadı değil mi? Devam edelim. Devam. Bir nokta beyaz kağıtta 2-3 nokta konulsa karıştığı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmışsa şaşıracağı bir insan aynı anda Osman kaç vazife yapabilirsin aynı anda? Bir deneyelim mi? Senden bir şey rica edeceğim. Osman aynı anda beni tıraş et saçımı. Aynı anda kardeşim o kardeşimle konuş.
Bir de Bedir abinin, Kaan abinin, Emre abinin arabalarını al, onları da kullan. Bu arada bizim eve bir temizliğe git. Yolda da bir annemi ara, bir şey konuş. Bir de bize etip etipörlü bisküvitli pasta yap. Aşağıya da Mert'e Tantunici'de yardım et. Bir de bu esnada bütün bu kardeşlerin istedikleri yemekleri hazırla. Abi hepsi yarım kalır. Hepsi yarım kalır. Sadece. Peki Osman, şuurlu sen bunları yapamıyorken şuursuz başrol oyuncumuz kimdi? Hava atomu. Şuursuz bir hava atomu Bedirhan. Az önce meyveleri yaptı. Kaç çeşit? Sınırsız sayıda. Üstadın eski tabiriyle 300 bin çeşit nebatat hayvanat. Bu asırda takriben 1 milyon çeşit bilen nebatat hayvanatı yapan hava atomu. Bununla beraber ısı, ışık, elektrik, wifi, basınç, sıcaklık bunları iletiyor. Bununla beraber kardeşim sadece 2 dil konuşabilirken bizim hava atomu 1001 çeşit dil konuşabiliyor ve hepsini şive farklılıklarına kadar taşıyabiliyor. Bir akılsız şuursuz hava atomu bunları yapıyor. Çok ilginç bir olay var Osman, yakaladın mı? Bedirhan, bu kadar iş ve icraat akılsız hava atomuna verilirse kim akılsız olur kardeşim? Biz akılsız oluruz. Ve bu hava atomunun çok önemli bir şeyi daha var. Hilmi abi. Abi dinliyor musun? İnşaattan biraz anlar mısın? Biraz. Hilmi abi, senle foruma gidiyoruz. Forumda Hilmi abi, Bedir abi bana bir tane mağaza gösteriyor. Böyle enfes bir mağaza. Ben de sana naklediyorum. Diyorum ki ya Bedir abi, Hilmi abi biliyorsun güvenilir adam, hoş adam. Ama mağazayla ilgili şöyle söyledi Bedir abi. İşte bu gördüğün 2-3 katlı yerin elektrik sistemini, ışık sistemini, ses sistemini bizim Şehmuz Usta yapmış ama Şehmuz Usta körmüş. Bir de dili yokmuş. Bir de sağırmış. Ha bir de eli ayağı yokmuş. O yaptı. İnanır mısın? Sen inşaatçı adamsın. İnanır mısın? Böyle bir usta bulsa kaç para aylık verirsin? İnanır mısın? İnanılır mı Faysal? Sen de inşaatçısın. Peki Faysal, eli, ayağı, burnu, kulağı olmayan ustanın bunları yapmadığına inanıyorsun. Yapacağına ihtimal vermiyorsun. Akılsız, şuursuz, ilimsiz, kudretsiz, hayatsız bir hava atomu az önce saydığın faaliyetleri Kaan abi yapabilir mi? Demek ki perde arkasında bütün bu işleri yapan bir sonsuz ilim. Niye sonsuz? Sonsuz tane atom birbirine karışmıyorsa bu ilim sonsuz olmak zorunda. Bir sonsuz kudret. Niye sonsuz kudret? Çünkü bunların hepsinin yaptığı eylem, fiil ve faaliyetler birbirine karışmıyorsa bu kudret sonsuz olmak zorunda. Demek ki perde arkasında bütün bu özelliklere sahip bir zat var. Allah diyoruz. Anladın değil mi? Ne kadar komik bir şey. Yani 2 kere 2 4 eder katiyetinde ispat edilmiş ve birçok inanmayan insanın bunu okuduktan sonra şuurunu yitirmesine vesile olmuş bir ders kardeşim bu. Ve devam ediyor. Ve küçük bir zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde. Abiler burada yaklaşık 100'den fazla arkadaş var, abi var. Hepinize bir anda bana bir şey söyleyin desem, abicim hiç anlama ihtimalin var mı onları? Yok değil mi abi? Peki hava atomu aynı anda konuşulan, aynı anda söylenen cümleleri, kelimeleri Nurettin karıştırmadan nasıl herkese iletebiliyor? Abi yaptığı icatları görüyor musun? Anormal bir şey. Akılsız atoma bunları vereceğin ihtimalini zannetmiyorum Muhammed abi. Demek perde arkasında başka bir olaylar var. Aynel yakin gördüm ki Hüve'nin anahtarı ile ve pusulası ile fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası, hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamın, düzenin bozulmadığını, hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde Emre abi hiç şaşırmadığını, şaşırmadan bunları yaptığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç ama hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile tüm bunları taşımaktadır. Kim Emre abi taşıyan? Bir hava atomu. Biz elektriği bulalı yıllar olsun,
hava atomu elektrikle, ısıyla, sıcaklıkla, basınçla çoktan köy düğünü bile çekmiş abi. Olayı görüyor musun? Neden Risale-i Nur okuyoruz Osman, anladın mı? Her gün gözümüzün önündeki hava sayfasını Bedir abi üstad ne kadar ilginç bir hale soktu. Hiç kardeşim havaya bu gözle bakmış mıydın? Bakmış mıydın? Recep sen bakmış mıydın hiç havaya bu gözle? Hiç böyle bakmamıştık. Ne yapıyorduk? Burundan çek, ağızdan ver, daha sağlıklı olurmuş. Peki hava atomunun bu kadar faaliyetini nasıl gözümüzün önüne Bedirhan serdiğini görüyorsun değil mi? İşte bu yüzden kardeşim biz bu eserleri okuyoruz.